Kendi araba. Bırak gitsin, bırak gitsin, bırak. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir sahtekarlıktan bahsedeceğim. Yani insanlar neden bahsediyorsun diyor ama ben bahsediyorum kardeşim. Yani insanları yolunacak kaz niyetiyle görmeyelim. Bu aracımızın hikayesini bir anlatalım. Hikayesi nedir? İstiyorsan sen anlat baba. Çünkü daha sağlıklı olur. Aracımızın hikayesine geçtik. Chevrolet Cruze aracımız. Çekiciyle geldi. Zaten ilk geldiği videosunu gördünüz. İndirirken de çektik. Gerisi sen de baba, dinliyoruz. Bu aracın sahibi arkadaşımız bizi YouTube'dan bulmuş. Beni aradı. Ustacığım dedi, benim arabam Chevrolet Cruze. Tam otomatik şanzıman. Şanzımanımda dedi bir sıkıntılar oldu. Yolda kaldım. Çekici geldi. Çekici beni aldı. Kendi ustasına götürdü. Tabii ki çekiciler anlaşmalı, biliyorsunuz ustalarla. Bunu bahsedelim öncelikle. Nasıl anlaşmalı derken, çekici bana iş getiriyor. Tabii ki biz çekiciyle kesinlikle çalışmıyoruz. Çekici bana iş getirdiğinde her getirdiği araç başı 300-400 TL para alıyor. Bu avantadan alınan para diyelim, yani haksız kazanılan bir para. Tabi arızaya göre de değişiyor. 300-500 diyoruz ama örnek veriyorum 10.000 liralık bir masrafta bana diyor ki 3.000 lira vereceksin diyor. O şekilde anlaşıp aracı çekiyorlar. Evet, devam ediyoruz. Aracın şanzıman otomatik olduğu için yolda problemler yaşamış ve araç yolda kalmış. Çekici almış. Kendi ustasına Kartal Sanayi'ye çekmiş. Usta şanzımanı indirmiş. Şanzımanı biz de indirdiğimizde göreceğiz ki şanzıman açılmadan, masrafı belli olmadan araç sahibine 16.000 liraları teneffüs etmiş. Araç sahibine çok gelince bizi YouTube'dan bulur, beni arar. Akşam saat 10-11 sularında. Ben dedim ki o paralar çok büyük paralar. Komple bir şanzıman alsan, sıfır şanzıman alsan o para dedim. Ha öyle mi ustacığım, yapar mısın? Yaparız. Çekici tekrar başka bir çekiciyle aracı ustasından aldı, bize getirdi. Şanzımanı açıp göreceğiz neler var neler yok. Arızayı dinlediniz arkadaşlar. Böyle bir problem vardı. Zaten komple sökülmüş. Her yerde. Yani şöyle geldi araç bize. Hiç şanzıman aşağı dahi indirilmemiş. Poşetlerle geldi. Poşetleri göstereyim ben. Şanzıman alt cıvatalarını falan almışlar. Ayrıca şanzımanı alırken neden marşı söküyorlar? Bu araçlarda marş motoru sökülmüyor arkadaşlar. Aracımızın aksları da yok. Akslar da yerde duruyor. O yüzden mesela bakın yapılan işçilikleri göstereyim. Radyatörü kabloyla bağlamışlar arkadaşlar. Bunları kesip atacağız tabii ki de. Altta var. Yine bayağı bir dağıtılmış. Problemli. Aslında böyle araçları yapmak biraz daha zor. Kurcalanmış araçlar oluyor. O yüzden biraz dikkatli çalışacağız bu aracımızda. Teknik detaylı bilgiler verecek olursak, aracımız 1.6 XR motora sahip. Aracımızın Astra J, Astra H ve Chevrolet Cruze'larda çıktığını belirtelim arkadaşlar. Bunun dışında 6T40 ve 6T45 şanzıman, tam otomatik şanzımana sahip aracımız. Opel Astra'larda J ve Chevrolet Captiva jiplerimizde de çıkan bir şanzıman tipidir. Zaten şanzımanı dağıttığımızı, söktüğümüzü, parçaladığımızı, topladığımızı bu video içerisinde bulacaksınız. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Söküm aşamasına geçeceğiz tabii ki. Aldığımızda mı devam ederiz, söktüğümüz yerleri mi gösteririz bilmiyorum ama video devam ediyor arkadaşlar. Yavaş yavaş aracımızın tekerlerini alıyoruz. Tekerimizi aldık. Yavaş yavaş Bismillah diyerek başladık işlemleri. Diğer taraf tekere geçelim. Sağ taraf tekerimizi de aldık. Aracımızın sol taraf davlumbazını görmüş olduğunuz gibi şu an söküyoruz. Bir yıldız tornavida yardımıyla yapıyoruz. Yıldız civatayla tutturulmuş arkadaşlar. Davlumbazı alıyoruz. Davlumbazımızı aldık. Sol taraf çamurluk içi davlumbazı. Çamurluğumuzu aldığımızda bayağı bir alanımız açılmış oldu. Görüyorsunuz. Yine tam traves. Opel'lerde olduğu gibi direksiyon milini aracımızın içerisinden sökeceğiz.
Komple travesi alacağız bu sefer arkadaşlar. Şanzımanımız gördüğünüz gibi. Çünkü tam otomatik bir şanzıman ve manuel bir şanzımana göre daha büyük. O yüzden tam olarak travesi aşağı indiriyoruz. ABS kablosu. Egzozlar olduğu gibi sadece tutturulmuş arkadaşlar. Egzozu alıyoruz. Bu şekilde. Egzozumuzu çıkardıktan sonra egzozumuzu tutan arkadaşlar şöyle demir ayak var, sadece Opel gibi lastik yok yani. O yüzden bir tane 22'lik cıvatamız var. Dediğim gibi arkadaşlar, akslarımız yok, görüyorsunuz. Aks girişleri yok. Radyatör kısmımız büyük ihtimalle radyatör biraz daha önceden bir küçük bir darbe almış. Arkadaşlar rotili sökelim dedik ama burada bir gariplik gördük. Rotilimizin vidası bu. Dikkat edelim buna. Sol tarafa bakalım. Buradaki vidayı görelim. Aradaki farkı siz tahmin edin. Aradaki fark bir önden girmiş, bir de arkadan. bu arada mafsalı sökeceğimiz için arkadaşlar. Yağ rekor borularını, Direksiyon yağ borularını söktük buradan. yağlarımız akıyor, zaten kalmamış içinde. Aracımızın içerisine geçtim. Mafsalımızı buradan, direksiyon mafsalını sökeceğiz arkadaşlar. Direksiyon mafsalını söktük. Nerede mafsal? Şurada. Bu halde çekiyorum arkadaşlar. Mafsalımızı söktükten sonra aracımız tabii ki aşağıda. Bağlantı kulağımız var. Bağlantı kulağımızı, motor kulağımızı ya daha doğrusu şanzıman kulağımızı arkadaşlar sökmeden travesi önce bir alacağız. Gördüğünüz gibi direksiyon kutusuyla birlikte viraj demir lastikleri, viraj demirimiz, askı rotumuz, rotilimiz arkadaşlar. Traves komple görüyorsunuz Opel'de. Direksiyon kutusu, yağ boruları, rekorları, salıncaklar üzerinde bu şekilde söktük. Açılmış oldu. Şanzımanımızı indirdik. Plastik ön kapağımızı şu an söküyoruz. 8 adet 8 lokmalık cıvatalar var arkadaşlar. 10 milimetrelik. Bunları söküp yavaş yavaş devam ediyoruz. Yok sana vuracağım diye korkuyorum bak. Bak bak abi görüyor musun bak. Burayı bir şey yapalım da. Burayı dikiş atmışlar. Bak. Yok. Sunfix, üstüne sıvı conta herhalde. Silikon. Silikon, aynen öyle. Keşke sıvı conta olsa. Utanmasalar Japonla yapıştıracaklarmış değil mi? Aynen Japon var. Bunu böyle iş yapan da para kazanıyor herhalde. Abi zaten o dişi kazanıyor. Adam bir daha geliyor sonra yağ kaçırıyor diye. Yağ bitiyor, şanzımanı yakıyor. Balataları. 35 bin lira küpten çıkıyor işte. Oo, pisliğe bak. İçine yapıştırırken. Yok ya, bu başka bir Bu ne pislik abi? ya. Bilmiyorum, anlayabiliyorsan bak. Sert mi bayağı? Burada olmaz ya. Hı. Normal. Bu beyin grubu arkadaşlar. Aracımızın. Bunlar selenoid. Balata sprey sıkıcı. Getir. Ya işemem. Selenoid beyin grubu. Burayı aldıktan sonra yavaş yavaş Dağıtımına ek geçiyor. yerleri belli zaten. Dağıtımına geçeceğiz. İçerisinde zincir var. Çarklar var, balatalar var, plate dişliler var. Taslar var, yağ tasları. Yağ taslarımız var. Yavaş yavaş zaten göstereceğiz arkadaşlar. 6T40-45 modelimiz. Tam otomatik. Opel Astra, Chevrolet Cruze ve Chevrolet Captiva'larda çıkan tam otomatik şanzıman modeli. Geldik arkadaşlar. Burada 2 tane soketimiz var. Bu soketlerimiz giriş devir sensör soketi, mavi olanlar. Bir de çıkış devir sensör soketi gri, şu sarı olan. Genellikle mekanik problemler oluyor arkadaşlar. Bakalım bunda hangi bir problem var. Kartımızda bu imodur. İşte otomatik olarak beyni algılayan soket buraya giriyor arkadaşlar. Bunu ön taraftan açmamız lazım. Şu
Tabi açılmayacak ama eğer bir problem olursa ön taraftan açılması gerekiyor. Arka taraftan zaten çıkınca göstereceğiz. Arka taraftan açtığımız zaman içindeki telleri koparıyor arkadaşlar. O zaman beyin çöp olmuş oluyor. Şimdi yavaş yavaş söküyoruz. Sökmeye başladık. Onluk cıvatalarımız. Burada cıvataların bazıları kısa bazıları uzun. Ona dikkat etmeliyiz. Onluk cıvata yenilikleri de söküyoruz. 3 tane. Onu da hemen tornavidayla sökelim. Bu beyin grubu tarafı değil mi baba? Evet. Aracımıza Selenoid valflerimiz beyin grubu. sensörler söküldü. Altında yağ filtresi var bunun. Süzgeci. Şanzıman modeli tekrar söyleyelim. 6T40, 6T45. Bu şekilde uzunluğuna kısalığına dikkat edelim. Burada hepsi aynı model ama boyut olarak arkadaşlar. İç tarafında yine aynı şekilde var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada selenoidlerimiz var. Kart okuyucu sistemi yine alt tarafta var. Süzgeçtir bu. Herhangi bir çapaklanma. Buradan da bakalım herhangi bir problem var mı? Baba bunun da temizliğini yaparken bakalım. Genelde olmuyor ama çapak olur, tortu olur arkadaşlar. Genelde buraya takılıyor. Süzgecimiz bu. Süzgeç bu şekilde. Burada da selenoidlerimiz var. Aracımız selenoidlere baktığımız zaman 6 ileri bir geri arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar ileri. Şu ise arkadaşlar geri vitesimizi çalıştırıyor. Sökmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar iki civatamız özellikle söylüyorum boyu kısadır. Yanlış takmayalım. Bir de bunu takarken diğer civatalara benziyor. Bak mesela geçmeli şuradakiler. Bak şu ortadakilere takmıyoruz. Hep sağ tarafa montajını yapıyoruz. Oraya diğer beyin solenoid kısmının gelmiş olduğu noktalar takılıyor. Ona da belirtelim. Kısa civata demiştim baba. O da sol tarafta. Ön taraftaki evet soldaki boyu kısadır. Yanlış takıp içeriye kırmayalım takarken. Civataları alsam daha iyiydi aslında. Bu da beyin grubu. Zamanlamaya göre hangisinin hangi devirin basacağını gösteriyor arkadaşlar. Vitesi ona göre atıyor. Bu kanallardan yağ basıncı geziyor. Bunu da koyduk. Kenara civatalarımızı da kenara attık. Tabi şöyle de bahsedelim, bu yağ biraz kirli. Yağ çok kirli. Burada bir plakamız var. Plakayı aldıktan sonra Tamam baba. plakayı aldıktan sonra 2 tane lastiğimiz var. Bu lastiklere dikkat edelim. Yırtılma olanağı var. Evet yırtılırsa basıncı kaçırır bak buradan. Aynen öyle. Aktarma yapamaz sonra. Soket var burada. Okuyucu soketimiz. Zaten giriş miydi? Çıkış. Yok giriş soketi. Kırılıyor arkadaşlar. Bunu da sökmemiz gerekiyor. Hidrolik gövdemiz var. Hidrolik gövdemiz biraz önce göstermiştim. Siboplar var. Sibop yardımıyla çalışıyor bunlar arkadaşlar. Onu da göstereyim. Sibopumuz bu. Bu ileri geri hareket ediyor. Bunu sökmezsek bu içeri girdiği için şanzıman ayırdığımızda bunu kırabiliriz. Buranın beyin bölümünün baba büyük ihtimalle sökümü bitti. Evet. Lastikleri var. Bir Lastiklerini tane alacağız. lastiğimiz var. Lastikleri önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yıpratmadan. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Mesela arıza arar dururuz baba. Evet. Aynen. Boyutları aynı arkadaşlar. 2 tane plastik lastik diyelim. Bastığı yerde göstereyim. Hidrolik gövdenin şöyle 2 tane parlak yere basıyor. Pis yağ görüyorsunuz. İstiyorsan onu şöyle eğdirsek biraz daha gelir mi? Şu soketi çıkarmıyoruz, öyle bir önemi yok onun. Gördük mü? Leş gibi arkadaşlar ya. Yağlıktan çıkmış artık. Kırmızı olması gerekirken leş gibi, hemen burayı bir silelim.
Hemen temizleyip geliyoruz. Yağımızı temizledik. Tabii yeri de sileceğiz birazdan ama yağımız çok pis, yanık kokuyordu. Onun bilgisini vereyim. Hidrolik gövdeler, elektronik parçalar bu tarafa aldık. Şimdi mekanik tarafa geçeceğiz. Bu şanzımanlarda CVT sistemi yok arkadaşlar. Aktarmalı bir şanzımandır. Zaten onu zincir yardımıyla göreceksiniz. CVT mantığı değil. Burada değinmek istediğim şanzıman yağı aracımızın çok leş gibiydi. Burada da yine şanzıman yağının önemini biraz da olsun anlayabiliyoruz. Burada belki siz kokuyu alamadınız ama acayip bir şekilde yanık kokusu vardı arkadaşlar. Şöyle bir bidonu aldık arkadaşlar. Kesik bidonumuz vardı. Yağın rengini görebilirsiniz. Ön tarafı çevirdik artık. Elektronik kısmı bitti. Burada arkadaşlar şanzımanımızın içerisinden Mekanik bölüme geçelim. mekanik bölüme geçeceğiz. 13 cıvatalarımız var. Şöyle 13 tarzda. Yine altta da cıvatalar var. Oraları sökeceğiz şimdi. Alt taraflarda. Söktükten sonra bunların hepsi 13 cıvata. 13 cıvataları aldıktan sonra arkadaşlar Civatalarımızın boyları hepsi eşit. Farklı bir civata yok. burada da türbünü gösterelim. Kaynaklı bir türbünümüz var. Türbün arkadaşlar hareketi veren diyebiliriz aracımızdan. Kranktan gelen hareketi şanzımana aktaran güç. Evet. Daha doğru bir terim. Kapağın ön tarafını alacağız şimdi. Bilyamız. Şanzımanımızı açtık. Gördüğünüz gibi. Burada diferansiyel bölümü. İstavroz dişlileri dediğimiz. Tabii bu arada da inceleme yapalım. Abi bir problem olmadığını görüyorum. Akslarımız buradan girer ve tekeri buradan hareket alır. Diğer aksımız buradan girer. O da tekeri oradan hareket alır. Contamız. Şanzımanımızın contası. Biraz önce CVT sistemi değil dedim, aktarma sistemi. Zincir Evet. bölümü arkadaşlar. Evet, zincir Onu bölümü. gösterelim. Ama şurada yanıtlanmıyor işte. Onu biliyor musun? Devam ediyoruz baba. Burada yağımızda oluşan tortu pislikleri görebiliyor muyuz? Evet. Yine aynı şekilde şuralarda da var. Tasını söktüğümüzde göreceğiz. Tas yıpranmış ama baba, görüyor musun? Hemen onu da oraya geçeceğiz ama birazdan devam edelim. Zincirimizin gergisini alalım. Bunu alırken de bu contasına dikkat edelim olup olmadığına. İstavriz kutusumuz. Şöyle alalım. Orayı doldurma, hem video açısından arka tarafa alabilirsin. Gerçekten değil. Tamam. İstavroz dişlimizi de aldık. İstavroz dişlisini alırken arkadaşlar üzerindeki dişliyi göstermedim. Burayla yekpare bellemeyin bunu. Aynen. Bu ayrıdır ve istavriz dişlilerine 4 dişlimizin ayrımını yapar bu. Ana hareketi veren değil mi baba? Evet. O da orada. Devam ediyoruz. Bir yandan da tutmak istiyorum da. Ana hareketi veren nokta bunlar. Otomatik şanzıman umarım hak ettiği beğeni ve izlenmeyi alır arkadaşlar. Erimiş buralar sıcaktan, görüyor muyuz? Bak yanmış tamamı. Evet. Bir sileyim, erimeyi çek. Yine ya. Yağ boşaltıyoruz yine ya. Tamam. Burayı bir silelim mi yine? Yine yere dökülecek.
Dişli grubunu da aldık. Şanzımanımız zaten yağ boşalttığını söylemişti baba. Şanzıman yanmış bir kere. Aşırı yağsızlıktan, aşırı sıcaktan Gevremiş baba bak. erimiş. İçindekileri görebiliyor muyuz? Evet evet. Şunları görebiliyor muyuz? Bunun Yağsız erimiş kalmış. halini görebiliyor muyuz? Yağsız kalmış yanmış, doğru mu? Evet. Şanzıman yanmış yani. Tortuları da gördük. Yavaş yavaş devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan. Bunlar hep gevremiş zaten. Çıt çıt kırılıyor. Sesten belliydi biraz önce. Kokudan belliydi. Yağın kokusundan Şu yandı. an hala kokuyor baksana. Aynen öyle. Sökelim bunları. Onun lokmamız o yanda mı? Burayı boşalttık. Park dişlimiz var. Park konumunu aldığımızda kilitleyin arkadaşlar. Tabii yay önemli. Yayın yönü önemli. O yüzden şöyle gösterseydim. Tamam neyse. Elimdeyken göstereyim. Park aracımızı P konumuna aldığımızda görevi yapan bu arkadaşlar. Park dişlisi derken baba onu da bir yerine göre getirelim. Bu buraya her geldiğinde kitleme yapar. Döner. Yönü nereye gelirse tabii ki. Park konumuna getirdiğimizde ne tarafa gelirse arkadaşlar buraya kitleme yapıyor. Bitim noktası. Aynen sekman şimdi çıkaracağız ama şu an kayda başladım ben. Sekmanımızı çıkaracağız. Başlangıç arkadaşlar. noktasıdır. Bitiş noktası burada biter arkadaşlar. Zaten belli oluyor baba geçtikleri noktalardan. Evet. Şuralardan belli oluyor. Sekmanı çıkaralım. Sekmanı çıkarmak biraz zor olacak. Çelik bir sekman. Sert bir sekman. Biraz uğraştırıcı. Çelik sekmanımızı aldık. Leri var. Farklı yere geçmez. Tamam. Alabilirsin. Çekiyorum ben şu anda. Şöyle. Aynen. Buradan alırken böyle koyuyoruz sürekli. Aynen ona göre dizeceğiz. Bir adet balatamız. Balata nasıl bu? Bunlara bakarız. Dersine. Bir adet ara planşımız. Bir adet balatamız. Zaten Bir adet ara planşımız. Yine saç sekmanımız. Sırası üstüne böyle dizilim yapıyoruz bunları. Yağ tasımız. Dişli grubumuz. buraya aldık yağ tasımız, balatalarımız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam baba en son noktaya geldik. Grup olarak alabiliriz artık. Güç istiyor. Burada şu an. Şuraya direkt atın. Bak burada da flaşlarımız var ona göre. Komple hani balata derken şey yapmadık. Bakın aynısı burada da var arkadaşlar. Komple grubu aldık. Buralarda tortu falan var mı? Onlara bakacağız. Bunun Temizliğini yapacağız. genelde mekanik olarak şöyle bahsedelim baba. Mil kırılması olabiliyor. Tabii ki. Bunlar da büyük hastalıktır mil kırılması. Çünkü dayanamıyor. Mil kırılması olabiliyor arkadaşlar. Otomatik şanzımanımız. Dağıtma aşamasını gördük. Problemlerinden bahsettik. Yağsız kaldığından dolayı yanmalar oluşmuş. Zaten yanmaları da gösterdik. Dağıtım kasa kaldı baba. Herhangi bir şey kalmadı. Evet, sadece dış gövdemiz kaldı. Burada değinmemiz gereken okuyucu bir sensörümüz var. Özellikle dikkat edelim. Böyle göster elimden geldiğince. Kasayı artık aldık. Burada da yine biz en üstteki gibi sekmanımız var ama sekmanla bir işimiz yok. Çıkarmıyoruz. Aynen. Arkadaşlar ana grup miliyle birlikte aldık. Bu bir balata. Bir saç, bir balata, bir saç diye Bu gidiyor. şekilde. Tüm viteslerin ayrı balataları var. Arada görüyoruz. Bunu dağıtacağız. Balatalarımız da tabii ki değişecek yandığı için. Komple balatalarımızı da değişeceğiz. Toplarken de çekeriz büyük ihtimalle. Şöyle bir onu Lokmamız o yandan mı? Burada. filtremiz şu arkadaşlar.
pis yağlarımız akıyor gördüğünüz gibi. Birazdan iç durumunu da göstereceğiz. Videoya geçmelidir arkadaşlar. Elimiz yağlı olduğu için hem çekim yapmak hem de biraz Ya zor seni görüyor oluyor. musun? Mıknatıstaki. Alın size filtre arkadaşlar. Makede alalım da içindekileri de görsünler. Maalesef. Simsiyah. Ayrıca ona bir bakın da simsiyah ama bu aracın içini görün. Neler olmuş neler. Tabii inşallah sizin başınıza böyle bir şey gelmez ama. Evet, filtre bu. Araba nasıl yağlama yapsın ya? Eriyen parçalar arkadaşlar. Ama çamur olmuş ya. Çamur olmuş. Şuna bakar mısın? Simsiyah. Neler? Bunları takacağız. Şöyle bir görüntü alayım baba. Tüm dağılmış versiyonunu alayım. Hatta sen orada dur bir bak kameraya. Kapak resmi yaparız. En son arkadaşlar komple görüyorsunuz şanzımanımızı dağıttık. Türbünlerden, aktarmalardan, zincirlerden, balatalardan, saclardan, işte contalardan, taslardan hepsinden bahsetmeye çalıştık. Elektronik hidrolik grubundan, ana kasa gövdeden bahsettik. Aracımız Chevrolet Cruze'du. Bunu bahsedelim. Siyah demiştim şanzıman yağı, burada kalıntıları var. Yanmış arkadaşlar. Simsiyah olmuş. Onu da gösterelim. Chevrolet Cruze tam otomatik arkadaşlar. Şanzıman tipini zaten belirtmiştim. Aracımızın travesi aldık, egzozu sarkıttık. Burada volantımız var. 3 tane türbün civatasının geçtiği yer. Şöyle türbün oraya sıkılıyor arkadaşlar. Sonradan sıkılıyor. Şanzımana atıyoruz. Marş bölümünden sıkılıyor. Bu şekilde aracımızın bir videosu var. Sökülmeyen bir motor bloğu kaldı baba herhalde. Evet. Komple aracımızı boşalttık. Bu şekilde bir videomuz var arkadaşlar. Umarım hak ettiği beğeniyi, like'ı alır. Görüntülenmeyi alır. Herhangi bir şanzıman, otomatik şanzıman probleminiz varsa bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Arkadaşlar toplama aşamasına geldik. Balatalarımızı yerleştirdik ama en son oraları çekemedim. Yıkamamızı yaptık, çektim. Sekmanları taktık. Göstereyim yine bir balata arkadaşlarımıza. Merak gitmek gitsin. Tamam göster. Oradan dur şöyle gözüküyor. Yok. Çıkarır. Balatamız burada arkadaşlar. Balata bunlar. Şunlar siyah. Komple en az 20-30 tane var. Demir balata geliyor. Bu da sekman arkadaşlar. Onu da çekmek istedim ama sekmanı biraz yardım etmem lazım. Sert bir sekman. Orayı taktıktan sonra devam edelim. Sekmanı takarken dikkat etmemiz gereken noktalardan biri oturduğuna emin olmamız Bak lazım. arkadaşlar bunu çakacağız buraya. Görebiliyor musun? Orayı netleştir. Evet. Tam oturması çok önemli. Sonuçta sekman arkadaşlar. Tüm balataları tutan demir parçası. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aktarmayı zincir yardımıyla yapıyor. Tabii bilyamız var. Buradaki yağ deliğimizin açık olduğuna emin olalım arkadaşlar. O da buradan yağ alıyor. Evet.
Otomatik şanzıman tamiratına devam ediyoruz. Zincirimizi de taktık, aktarmamızı taktık arkadaşlar. Tabii ki eridiğini, yandığını söylemiştik. Parçaları burada. Yeni balataların montajını yaptık. Ama burada filtreyi çıkaracağız. Filtre ne durumda? Onu da elimizden geldiğince sizlere göstereceğiz. Buradaki civatalar, 13'lük civataları söküyoruz. Filtre kısmını göreceğiz. Tabii bu plastiği almamız gerekiyor. Hemen boşaltalım. İstavroz dişlimizin montajını yapalım. Şanzıman tamam baba. Evet. Opel Corsa'da bunun küçültülmüşü. Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Captiva ve Ford araçlarında çıkan bir şanzıman. Bunu belirtelim. Filtreye de bakalım. Sonra da yapacağımız bir işlem var. Aracımızın park kilidini taktık. Çalışma sistemini bir göster baba sana zahmet. Şimdi parka aldık. Aracımız hafif ileri veya geri oynadığında Yığılma yapıyor ya, o esnada yapıyor. Şu an parkta. Aynen. Kitle düşüyor. Tabii aracımızı parka almadan önce el frenimizi çekmemiz gerekiyor. El freni önemli. Arkadaşlar, tüm şanzıman, otomatik şanzıman parçalarınızı bana ulaşarak bir problem olduğunda söyleyebilirsiniz. Her türlü parça temin ederiz. AT40'dan başlar DSG, PowerShift, CVT hepsini burada bulabilirsiniz. Taktıysan problem yok. Yeni filtremiz arkadaşlar. Aracımızın görmüş olduğunuz gibi kırmıştık hatırlıyorsanız. Bu şekilde yeni filtremizi de aldık. Montajını yaptık. Yerine taktık. Civatalarını görmüştünüz zaten. O bölümden fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şanzımanımızı topladık. 6T40 çıkış ve giriş sensörlerimizin yerine montajını yaptık. Tabii ki sökerken uzun çektiğim için takarken fazla uzun çekmedik. Yine sensörlerimizi taktık. Plastiklerimizi taktık. Ne söktüysek hepsini taktık. Toplamaya devam ediyoruz. Bu şekilde şanzımanımızı görüyorsunuz. Yaklaşık 8 litreye yakın bir şanzıman yağı alacak. Dextron 6 diyebiliriz. Kapağımız kırık olduğu için arkadaşlar bunu takmıyoruz. Kırık çünkü. Yenisi de burada arkadaşlar. Şimdi montajına geçiyoruz. Montajını yapacağız. Şanzımanımızın toplamasını yaptık. Bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten kapattık. Ek yerlerini görüyorsunuz. Contamızı koyduk, yeniledik. Hidrolik kısımları yeniledik. Gördüğünüz bu şekilde artık üstüne atacağız. Daha sonra da şanzımanımızın araç üzerindeki montajına geçeceğiz. Tabii ki türbün var. Türbünde de 3 tane civata var. Ondan kaynaklı olarak türbünü de üzerine takıp montajını yapacağız. Arkadaşlar tork konvektörünü takarken dikkat etmemiz gereken nokta, gördüğünüz gibi oturdu zaten. Dişliyi döndürmesi gerekiyor. Bazılarında çıkıntı, bazılarında yarık, bazılarda demir üzerindeki çıkıntılar oluyor, kanallar oluyor. Oraya geçmesi gerekiyor. Bunu da belirtelim. Zaten volanta da şöyle 3 tane civatayla montaj oluyor. Sonunda arkadaşlar aracımızın şanzımanını üzerine attık. Uzun uğraşlar oldu. Yine akşam oldu. İkinci günün akşamı. Şanzımanı attık. Bayağı ağır böyle arkadaşlar otomatik şanzımanlar. İçerisinde dişli gruplar olduğu için balatalar, plate'ler. İşte gördünüz, hepsini saymayın. Komple ağır olduğu için 3 kişi zor attık. Bundan kaynaklı olarak türbünün civatalarını babam arkadan sıktım, marş. Vidalarını sıkacak birazdan. Marşımız burada. Marş motorumuz. Kulak bağlantı ayağımız. Ön kulağımız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar traves bizi bekliyor. Travesi takacağız. Direksiyon kutusu gördüğünüz gibi askı rotları milli içerisine geçireceğiz. Birazdan görürsünüz.